Selam, merhabalar. 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Geçmişte evlilik sadece duygusal değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir gereklilikti. Kadınların genellikle iş hayatının olmaması ya da olamaması, akrabaların ya da bulunan çevrenin düzenli baskısı ve evliliği bir başarı olarak görme yanılsamalarından dolayı insanlar belli bir yaşa geldiklerinde sanki evlenmek zorundalarmış gibi hissediyorlardı. Bununla alakalı Yorgos Lanthimos'un The Lobster diye bir filmi var. Film, evliliği ve romantik ilişkileri toplumun ne kadar baskıcı bir şekilde dayattığını anlatıyor. Lobster'da bekar kalmak yasak ve insanlar belli bir süre içinde kendilerine eş bulamazlarsa bir hayvana dönüştürülüyorlar. Tabii ki bu absürt bir kurgu, fakat aslında metaforik olarak toplumun evlenmezsen yalnız ve dışlanmış olursun mesajını nasıl dayattığını çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'de de geçmişte evlenemeyen ya da evlenmeyen kadınlara evde kalmış denmesi ya da belli bir yaşa gelen insanlara sürekli hadi artık birini bul baskısı yapılması. Benzer dinamiğin daha yumuşak ama yine de baskıcı bir versiyonu. Ancak günümüzde bu algı genel itibariyle değişti ve değişmeye de devam ediyor. Özellikle gençler artık evliliği bir zorunluluk olarak değil, tamamen bireysel bir tercih olarak görüyor. Peki bu değişim neden yaşanıyor? Öncelikle bireyselleşme çağında yaşıyoruz. Geçmiş nesillerde aile kimliği daha baskındı. İnsanlar hayatlarını başkalarına göre şekillendiriyordu. Ancak günümüzde ben kimliği ön planda. İnsanlar artık kendi hayatlarına, kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine daha fazla yatırım yapmak istiyor. Hatta günümüz ebeveynleri de artık çocuklarını bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir diğer faktör ise evlilikle ilgili beklentilerin değişmesi. Eskiden insanlar bir noktada zaten evlenirim diye düşünüyordu. Ama bugün gençler, özellikle de kadınlar evliliği sorguluyor. Beni gerçekten mutlu edecek mi? Hayatımı kolaylaştıracak mı yoksa daha mı zorlaştıracak? Türkiye'de son günlerde yapılan bir araştırmada partnerine böbreğini vermek istemeyenlerin %74'ü kadın. Eşime günahımı bile vermem. Halbuki 10 yıl önce bu soruya hayır diyen kadın ve erkek oranları birbirine yakındı. Ama son 10 yılda kadınlar ilişkide aradığını bulamadığında, kadın olarak da bireyselleşmenin mümkün olmasının verdiği güçle hayır yanıtını daha rahat verebiliyorlar. Ve tabii yine buna bağlı olarak da boşanma oranları bu algıyı etkiliyor. Evliliğin kalıcı bir mutluluk getirdiğine dair inanç azalmış durumda. Gelelim ekonomik faktörlere. Ekonomi öyle bir şeydir ki toplumun sosyolojik yapısını, yani toplumu da değiştirir. Görüyoruz ki son yıllarda ekonomi insanların ilişki kurma, ilişkiyi devam ettirme paternini de değiştirmiş. Türkiye'de yapılan yeni bir araştırmada mutlu bir ilişkiyi öldüren en önemli şeyler nelerdir sorusunda ekonomi geçen yıl oranla %64 artış göstererek çok daha belirgin bir başlık haline gelmiş. Aldatmanın en yaygın nedenleri diye sorulduğunda ise yine ekonomi %35 ile ikinci sırada. Bunun nedeni ise insanların daha uzun ve yoğun çalışmalarının istismar edilebilecek bir durum haline gelmesinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü iş dünyasında rekabet arttıkça insanlar daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Bu da insanların mutsuz, motivasyonsuz hissederken endorfin arayışına girmesine neden oluyor. Aslında bakınca az parası olan biri mümkün olduğunca eve kapanır, para harcamamaya çalışır diye düşünebilirsiniz. Ama bunu kolaylaştıran faktör de sanırım ülkemizdeki düzensiz göçmenler gibi. Aldatma için kolay bir alan gibi görünüyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ikinci eş isteğinde bir artış söz konusu. Yani daha mütedeyyin bölgelerde her 10 erkekten 3'e yakınının ikinci bir eş istediğini, her 10 kadından birinin de buna izin verdiğini görüyoruz. Bu kadınlar genellikle dezavantajlı olarak görülen ya da eğitim, gelir seviyesi daha düşük olanlar. Kırsalda böyle olmakla beraber videonun başında da söylediğimiz gibi kentlerde durum çok daha farklı. Yani ilişkiye bakış açısı arasındaki makas giderek açılıyor. Ayrıca ekonomik durumdan dolayı aldatma, gelir durumu düşük olan kesimler kadar yüksek olan kesimlerde de artış gösteriyor. Bir ara Afrika toplumları üzerine yapılan bir inceleme vardı çok eşlik meselesiyle ilgili. Sonuç olarak gelir adaletsizliği arttığında aldatma da artıyor. Çünkü yoksul insanlar çaresizlikten ikinci bir eş olmaya daha çabuk okey diyebiliyorlar. En az 3 çocuğu tavsiye ediyorum. 4 olur, bereket olur. 3 değil 5 çocuk yapın. Maddi olarak kendine yetemeyen kişi çocuk yapmayı bırakıp evlenemiyor bile. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak ciddi bir maliyet gerektiriyor. Eskiden aileler evlenecek gençleri maddi olarak destekleyebiliyordu. Ancak günümüzde ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve işsizlik gibi faktörler gençlerin tek başına bile ayakta ve hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ya maalesef bu duruma o kadar da çok alışıldı ki aile evinden ayrı ve tek kalıyorsan sana tuzun kuru tabii falan gözüyle bakmaya başladı. Telefonunu çıkar bakayım.
Dostum siz bizim yaşımızdayken 2 de çocuğunuz vardı ya. Bir araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin en büyük kaygısı geçim sıkıntısı. Bunun için mesai harcamanıza gerek var mıydı bilemedim. Çoğu insan kendi hayatını sürdürmekte zorlanırken bir başkasının sorumluluğunu almak istemiyor doğal olarak. Bekar kalmak zorunda olan Z kuşağı da kazandıkları parayı biriktirip ev, araba almayı hayal bile edemediklerinden azıcık mutlu olabilmek için sosyalleşmeye çalışıyorlar. Sonra hop beraberinde aldatma gelebiliyor. Sadece bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bankasına koyarsanız, bilmiyorum herhalde daha yüksek verir de biz %40'tan hesapladık. Ayrıca yine Türkiye'de son günlerde yapılan bir araştırmaya göre şu an evli olan her 2 kişiden biri sevdiği kişiyle evlenmediğini söylüyor. Yani insanlar sevginin karın doyurmadığını anlamak zorunda kalmışlar gibi. Peki tek önemli şey bu mu? Tabii ki de hayır. Gelelim psikolojik ve duygusal etkilere. Çünkü ekonomik kaygılar kadar psikolojik faktörler de önemli. Özellikle kentsel bölgelerde yaşayan gençler evliliğin özgürlüklerini kısıtlayacağını düşünüyor. Çünkü evlilik fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir süreç. Tabii ki bir sürü neden bu düşünceye sebep olmuş olabilir ama bence en büyük birinci neden kadınların iş hayatına girmiş olması. Eskiden geleneksel ailelerde erkek para sorumluluğunu üstlenirdi. Buna karşılık olarak da kadının evliliği, evi ve ailesi için daha fedakar olması beklenirdi. Ne zaman kadınlar çalışıp kendi parasını yemenin lezzetine vardı, o zaman ilişki dinamikleri de ister istemez değişti. Hatta dünya konjonktürüne bakıldığında da bu durum böyle. Doğurganlık oranının epeyce düştüğü Avrupa ülkelerinde kadının asıl işinin evine ve çocuklarına bakmak olduğu filan savunulmaya başlandı. Gençlere evliliğin özgürlük kısıtlayıcı olduğunu düşündürten diğer bir neden ise ilk nedenle de bağlantılı olarak evlenme yaşındaki artış. Eskiden kişiler tabiri caizse baba evinden çıkıp koca evine girerlerdi. Bu sadece kadınlar için de değil. Erkekler de okulunu bitirir, iş güç sahibi olur. Bir de askerliğini yaptı mı oh tamam, evliliğe hazır denilirdi. Bu da insanların tam anlamıyla tek başına özgür olma tecrübesini yaşayamamasına neden olurdu. Ama şimdiki gençler çeşitli sebeplerden ya da sadece kendi tercih ettikleri için geç evlendiklerinden hayatlarının bir evresinde yalnızlığın özgürlüğünü tadabiliyorlar. Tabii bunu yaşayan insanın da evliliğin özgürlük kısıtlayıcı olduğunu düşünmesi son derece normal. Diğer psikolojik nedenimiz bağlanma korkusu. Günümüzde pek çok kişi bağlanma konusunda endişe yaşıyor. Eskiden ya ben de iyice nerede o eski Ramazanlar diyen teyzeler gibi yaptım kendimi, kusura bakmayın. Ama öyle yani eskiden. Bağlanma korkusunu geçtim. Bağlanma ne? O bile bilinmezdi çoğu insan tarafından. Tabii bunda psikoloji biliminin Türkiye'ye gelişindeki gecikmenin de oldukça rolü var. Fakat bence bunun bir diğer nedeni geleneksel ailelerde sevgili diye bir kavramın olmaması. İnsanlar bir iki kere birbirleriyle görüşürlerdi. Üçüncüsünde hop nişan. Böyle olunca da genellikle ilk yaşadıkları ilişki evlilikle sonuçlanıyor. Başka hiçbir ilişkisi olmamış kişi de kalkıp ay bende bağlanma sorunu varsa evliliğimi nasıl yürüteceğim acaba diye düşünemez. Oysa günümüzde özellikle toksik ilişkiler yaşayanlar evliliğin getireceği sorun ve sorumluluktan kaçabiliyor. Ayrıca bazı gençler kendi anne babalarının mutsuz evliliklerini görüp aynı şeyi yaşamak istemedikleri için evliliğe mesafeli bakabiliyorlar. Çocuklukta gözlemledikleri olumsuz evlilik dinamikleri onların evlilikten uzak durmasına sebep olabiliyor. Özellikle de çocuk sahibi olma konusunda büyük bir çekince var. Çocuk büyütmenin maddi yükü bir yana psikolojik sorumluluğu da büyük. Bu dünyaya çocuk getirmek etik mi sorusu gençler arasında sıkça tartışılmaya başlandı. Çünkü dünya iklim krizi, savaşlar ve ekonomik krizlerle dolu. Böyle bir dünyada çocuk yetiştirmenin zorlukları herkesin kafasını kurcalıyor. Bu durum gelişmiş ülkeler başta olmak üzere doğum oranlarının ciddi bir şekilde düşmesine neden oluyor. Japonya'da hükümet gençleri evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik etmek için büyük bütçeler ayırıyor. İlk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5.000 liraya yükseltiyoruz. 5.000 lira. Yani kıyafet masrafını onun bunun eskilerinden falan karşılasam. Bez masrafını da bu geçenlerde haberlere çıkmıştı ya adetle satılan. Onlardan alsam. Yemek zaten anne sütü. O da bedavaya gelecek. 5.000 düşünce bayağı iyi ya. Güney Kore'de ise gençlerin evlenememesinin en büyük sebebi ekonomik sıkıntılar ve kariyer kaygıları. Avrupa'da da benzer bir durum söz konusu. İnsanlar artık evlenmeyi ve çocuk yapmayı erteliyor. Hatta öyle ki özgür düşüncenin kalesi olarak görülen Avrupa'da bile cinsiyetsizlik, LGBTİ bireyler baya tartışma konusu olmaya başladı. Fakat bu durumun en önemli sebebi değişen yaşam tarzları ve bireysel mutluluğun öncelik kazanması. Eskiden insanlar toplumsal normlara uymak için evlenirdi. Ama şimdi bu benim hayatım ve istediğim gibi yaşamak istiyorum düşüncesi baskın. Peki çözüm ne?
Gençlerin evliliği ve çocuk sahibi olmaya karşı isteksizliği yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamaz. Video boyunca bahsettiğimiz gibi ekonomik istikrarsızlık, gelecek kaygısı, toplumsal baskı ve psikolojik faktörler bu süreci doğrudan etkiler. Eğer yetkililer gençleri evliliğe teşvik etmek istiyorsa yalnızca çağrı yapmak yetmez. Ekonomik destekler, daha iyi yaşam koşulları ve bireysel özgürlüğü kısıtlamayan politikalar oluşturulmalı. Çünkü insanlar güvende hissetmedikçe büyük kararlar almak istemezler ve belki de en önemlisi toplum olarak evliliği ve çocuk yapmayı bir zorunluluk gibi görmek yerine bir tercih olarak kabul etmeliyiz. Çünkü bir insan eğer gerçekten mutlu değilse sadece evlenmiş olmak için evlenmesi ne ona ne de topluma bir fayda sağlar. Bu konuda ne düşündüğünüzü siz de yorumlara yazarsanız konuşup tartışabiliriz. Videoyu beğenmeyi, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.